Dostlarım selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar Yalı Çapkını'nın son yayınlanan bölümünü yorumlayacağız ve önümüzdeki bölümle ilgili sizlere harika spoilerlar vereceğim arkadaşlar. Gerildim. Yani gerim gelirdim. Gelirdim yalnız artık konuşamıyorum. Berbat bir bölüm. Yani berbat derken evet olaylar çok heyecanlıydı vesaire ama yani şahsen benim ahlak anlayışıma, hayatımdaki işte etik kurallarıma, çevremde olan güven bağıma göre gerçekten midemi bulandıran bir bölümdü. Neyse arkadaşlar hepsinin tek tek üzerinden geçeceğiz. Seyroş'umuzla, Ferom'uzla ilgili çok güzel spoilerler buldum. Hepsini sizlere tek tek anlatacağım. Daha fazla girişi uzatmıyorum ballarım. Başlasın videomuz. Evet canlarım ballarım. Yani dünkü bölüm yani nasıl söyleyeyim size, ekrana girip böyle bak ekrana girip Sunay'ı izlerken, hayalini izlerken, Ferit'le olan konuşmasında böyle ekrana girip Sunay'ı şöyle bir tane geçirmek istedim. Kendine geldiği İpakat'in oyununa nasıl böyle gelebilir? Ya oyununu geçtim. Yani bir tane manyak bir falcının demesiyle oğlum o senin, kızım o senin, enişten deyip şöyle bir tane tokatı geçirmek istedim. İnanamıyorum, benim ahlak anlayışıma çok ters, resmen Ferit'le ilgili kafasında planlar kuracak noktaya doğru ilerliyor, hayaller kuruyor. Yani çok yanlış. Yani yok mu böyle şeyler Türkiye'de de dünyada da var ama benim hayatımda, benim çevremde böyle şeyler arkadaşlar olmadığı için bana çok ters geliyor. O sebepten dolayı İfakat, o var ya, o İfakat Sunay'ı nereden yakalayacağını o kadar iyi biliyor ki, nereden vuracağını. Abi bu kadar da zayıf karakter olmaz ya. Sen ne yapıyorsun? Ailesi mutlu diye neredeyse oturacak, karaları bağlayacak, babası düzeldi diye sevinmesi lazım. Annesi şiddet görmeyecek, kardeşi şiddet görmeyecek. Kendisi babasıyla iletişimini düzeltebilir. Hala bir kıskançlık, bir fesatlık. Yani bilmiyorum ama Sunay'ı en kısa sürede, en acilinden arkadaşlar düzeltmeleri gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle benim midem bulandırdı. Gerçi yani Sunay'a gelene kadar dizide o kadar çok saçma şey mide bulandırıcı ki ama bu hani en azından hani o Suna, Seyran, o kardeş ilişkileri, birbirlerine, babalarına rağmen birbirlerine bu kadar sıkı tutunmaları falan bizi çok iyi yakalamışken, şimdi Suna'nın Seyran'a fesatlığı, eve fesatlığı falan, eniştesine yan gönderme, ne oluyor ya? Yani ne oluyor? Sanki Ferit'le sen ne oldun? Zaten Elme Armut, geçen videoda da söyledim, karpuz seçer gibi kız seçtiler zaten orada. Hamama da zaten sen kardeşinle birlikte gitmiştin. Yani o sebepten dolayı arkadaşlar Suna'yı en kısa sürede düzeltmeye gerekiyor. Her neyse, şu Suna güzellemesi, metres güzellemesi üzerinde ahlaki kurallarla ilgili konuşmamı bitiriyorum ve arkadaşlar gelelim Pelin, Seyroş'umuz, Feromuz falan. Şimdi bebek olayına gelmek istiyorum arkadaşlar. Fragmanda gördüğünüz Pelin zaten aniden erken doğuma geçirdiğini bir önceki videoda da söylemiştim. Hastanede anne ile bebek arasında tercih muhabbeti oluyor. Zehrin zaten kriz geçiriyor gördüğünüz üzere. Bunların hepsi zaten olağan şeyler, olması gereken şeyler, beklediğimiz şeyler. Bebek arkadaşlar, Pelin yoğun bakıma kaldıracak, bebek doğacak. Bebek de yoğun bakıma kaldıracak ve arkadaşlar bebek de bir önceki videoda söylemiştim, doğuyor, doğumdan sonra ölüyor diye. Benim aldığım duyumlar, kendi tahminlerim de bu yönde. Pelin ölmüyor arkadaşlar. Ha bir sürpriz yaparsa, biliyorsunuz bu senaristler Yalı Çapkını'nın 100.000 kere değişen senaristleri, artık sürekli bir sürpriz de peşinde. Yani sürpriz yapıp Pelin'i öldürürseler bence düşen reytinglere yağ olur bal olur dağda dibine gönderirler yani. Pelin'in kesinlikle ölmemesi gerekiyor arkadaşlar. O bebeğin de dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle o Sertar değil mi çocuğun adı? Sertar'dan çıkması, aldığım spoilerlarla birlikte. Bebek dediğim gibi sağ sonrasında ölüyor ama testin de aynı zamanda yapılacağını ve bebeğin Sertar'dan çıkacağının duyumunu aldım. Kesinlikle ama kesinlikle böyle olması gerekiyor. Bebek öldükten sonra bir anlamı yok ama hani Peri'nin sağlam bir şekilde, bu arada Pelin'in 60. bölümde çıkacağını duyumunu aldım. Sağlam bir şekilde hani bir ağzının payını alıp o şekilde diziden çıkmasını istiyorum. Artık Pelin'e olan sinirim, Pelo'ya olan kinim gitmiyor. Pelin'in sağlam bir Pelin'e böyle hani birilerinin bir ders vermesi gerekiyor artık. Ferit mi veriyor, Halis mı veriyor, dayısı mı veriyor, ayısı mı, gazı mı, yani kim veriyorsa versin ama Pelin kesinlikle bir ağzının payını verip o şekilde diziden ayrılmasa benim çok yüksek temennilerim arasında. Bu arada Seyran'a hani nasıl diyeyim yani yaptığı şey doğru olan ama ben yapamazdım. Ya bilmiyorum, yapabilirdim ya hamile bir kadına, ama yani tamam orada Ferit'e engel oldun, evet okey, ama
Yani orada hala kafede oluyor. Onunla birlikte Ferit'in gelmesini bekliyor. Orada tam engel herkes olurdu zaten öyle bir durumda. Hamile bir kadına kimse o şekilde üzerine yürüyemez. Hataları bile olsa ama abi bu da insanız ya, yani bu da bir sinir, yani bu bir şey var, böyle bir şey olabilir mi? Sen kocandan o kız yüzünden ayrılmışsın, o kızı koruyorsun. Tamam okey, orada durursun önde ama hala kafede onun yanında duruyor. Pelin hala orada plan program peşinde. Bilmiyorum yani, Pelin melek yüzü şeytan. Gerçekten Pelin bence melek yüzü şeytan diyorum. Dediğim gibi Pelin yoğun bakıma kaldırıyor, kurtuluyor. Aldığım spoilerlar, bebek doğuyor, doğduktan sonra ölüyor ama test yapılıyor. Doğduğu gibi zaten test yapılıyor. Halisa yaptı çünkü Halisa öğrenince zaten asla o testsiz kesinlikle Ferit'in üzerine o çocuğu almaz, bildiğimiz üzere. Halis'i şu kadarcık tanıyorsak. Abi Halis'ten yine midem bulandı ya Ferit'le olan konuşması. Şimdi oraya gelmek istiyorum. Hani işi her şeyin önüne koyuyorsun. Tamam evlat abi bu ya. Evlat yani. Resmen benim işim oğlum Orhan'dan daha kıymetli dedi Ferit'e. Ben gerçekten Halisa'dan her bölümde daha fazla nefret ettim. Bu bölümde bir üzerine bir o kadar daha ekledim. Gerçekten ama gerçekten midemi bulandırıyor. Şimdi canlarım birazcık bu Nevra Akın muhabbetine gelmek istiyorum arkadaşlar. Nevra Pelin'e kan kusuyor. Pelin'e diyorum. Nevra Ferit'e kan kusuyor. Kin kusuyor, araştırmaları başlamış. Arkadaşlar aldığım duyumlara göre Nevra ailesinden vuracağını söylemişti. Şimdi benim tahminim bu yöndeydi ama duyduğum spoilerda, üzerine araştırmalarımın sonucunda duyduğum spoilerlarda bu yönde arkadaşlar. Nevra Orhan'ın yurt dışındaki muhabbetlerini öğreniyor. Halisa'ya karşı olan planlarını öğreniyor. Para kaçırma muhabbetlerini, bu İngiltere muhabbetlerini öğreniyor arkadaşlar. Ferit'i aileden vuracağını söyledi ya. Orhan'dan vuruyor. Orhan yani bütün hatalarının bedelini Orhan öderken Pelin neden ödemiyor diye ben bunu gerçekten kendi içimde bu spoiler'ı duyduğum gibi sinir oluşumu yaşadım. Size de bunu aktarmak istiyorum arkadaşlar. Yani Pelin birazcık artık bedel ödesin istiyoruz. Her neyse Orhan Kazım'a yaptığının bedeli biliyorsunuz şu an içeride ödüyor zaten. Ayrıyetten Nevra'dan da arkadaşlar Orhan golü yiyeceğinin duyumunu aldım. Yesin zaten. Akın çok yakışıklı bir adam. Seyran'la muhabbetleri oluyor. Seyran'ın Akın'daki düşüncelerinin aksine Akın çok iyi biri çıkıyor. Ama arkadaşlar Nevra nasıl Ferit'e takıntılı bir hale gelecekse Akın'ın da Seyroş'umuza takıntılı bir aşık olacağının duyumunu aldım. Umarım bu muhabbetleri daha fazla uzatmazlar diyorum. Bu olaylar yaşansın ama uzasın istemiyorum. Çünkü Pelin o kadar uzadı ki artık bir şeyin uzamasına karşı midemiz bulandı. Bence zaten dizinin reytinglerinin düşmesinin en büyük sebebi arkadaşlar bir konuyu çok fazla uzatması. Nasıl Pelin bumerang gibi gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Nevra ile Akın'ı umarım o moda sokmazlar. Zannetmiyorum gerçi. Bir tane de bir şeyci vardı, bir doktor vardı bu Ferit'in bozuk kolunu, işte neydi onun adı? Kadının adı, her neyse, öyle bir girdi çıkma. Nevra öyle bir girip çıkma olmayacak. Nevra çıkacaktı arkadaşlar, bu arada onu da söyleyeyim. Bir önceki bölümde onu söylemiştim. Nevra ve yapım arasındaki sorunlardan dolayı bir çıkma muhabbetleri olmuş ama vazgeçilmiş kalıyor. Orhan'ın olaylarını ortaya çıkaracağının spoilerını almış bulundum. Dediğim gibi Akın Seyran'a, Nevra da Ferit'e karşı takıntılı hale gelecek. Bir diğer duyum da arkadaşlar şu yönde. Hatta Ferit ve Seyran arasında biliyorsunuz ufak ufak kıvılcımlar başladı, yakınlaşmalar başladı. Ferit ve Seyran arasında arkadaşlar Nevra yüzünden ve Akın yüzünden bir kavga çıkacağını duyumunu aldım. Hatta o kavgadan sonra zaten iyice yakınlaşmalar başlayacak ve 60 ya da 61. bölümde Seyroş'umuz ve Paramuz barışacak arkadaşlar. Zaten size söylemiştim. Bakın şu olayların en başında size ne dedim? Ne olursa olsun, ne kadar ayrı kalırsalar kalsınlar, boşanma olmadan barışacaklar. Bakın üzerinden kaç bölüm geçti. Hala boşanma olmadı. Olacak olsa boşatırlardı şu ana kadar. Çünkü bir önceki boşanmaları yalnız. Bir önceki boşanmalarında bir iki bölüme şak diye boşanmışlardı zaten. Her neyse boşanma olmayacak. Dediğim gibi canlarım, ballarım. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizlere duyduğum, toparladığım bütün spoilerleri aktardım. Benim şu anlık bulduklarım bu kadar. Başka bir şey bulursam zaten ya short videosu olarak çekeyim ya da yorumlarda zaten yazıyorum size, biliyorsunuz. Siz de duyumlarınızı lütfen yorumlara yazın. Bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.